şimdi. Korkmazdım hiçbir şeyden, aşk geldi. Gurur bir öldürdü, bir diriltti. Seni bekledim bütün gece, kapımı çalan sen ol diye. Kelebek nasıl döner eve, yeter ömrüme bir gün bile. Seni bekledim bütün gece, kapımı çalan sen ol diye. Kelebek nasıl döner eve, yeter ömrüme bir gün bile. Na na aslında zamansız oldu bu gidiş. Aslında karşıma çıkman hataydı.
Şimdi geldi sesim. Herkese selamlar, iyi akşamlar diliyorum sevgili arkadaşlar. Bir gece daha doğrusu artık gecenin bu saatinde yaz ortamı özgün. Yapacak bir şey yok artık. Evet. Anca bu saatlere kalarak başlıyoruz. Ses geldi şu an, merak etmeyin. Tabii gündüz cehennem sıcağı olduğu için Türkiye'de sorun yok. Yani bizim buralarıyla çok fena. Yani gerçekten çok Yani. sıcak İzmir tarafı. Biliyorum. Evet, keyifler nasıl? Herkes buralarda mı? Şöyle bir çete bakayım. Aleyne Başpınar burada, Berivan burada, Hasan Kelleci selamlar, Han burada, Rana Beril, Yonjun burada, Timestamp, Kartal Şahin, Yiğitan. Evet arkadaşlar, bir ses analizi, muhabbet, sohbet, işte yaz gecelerinin en güzel yeri yayınına hoş geldiniz. Özgüncüm, keyifler nasıl? Valla iyi diyelim iyi olsun. İnşallah dünyamız da güzel olur. Ya hiç sormayın, Çok hakikaten. güzel birileri uyarırız. İnşallah umudumuz o. Yani her yanımız yanıyor. Gerçekten çok acayip bir şey. Daha yakın zamanda biz biliyorsunuz şeye gittik. İran'a gittik. Çok güzel çekimler yaptık. Onları bir yandan girerken videoları girerken ortalık karıştı maalesef. Umuyoruz bütün savaşlar bir an önce son bulur. Çok daha güzel bir dünyaya uyanırız. İnşallah diyoruz. Şuraya bak. Bütün şeyin... bu nedir? Adon Unravel. Adon'un analizini yaptım. %95 telifli Adon'un biliyorsunuz çocuklar. Adon'u yaptım ama ben. Bir yayında yaptım. Evet. Keyifler nasıl? Siz nasılsınız? Açıyorum şöyle chat'i de buraya. Hocam hayırlı akşamlar. National Arap Orkestra Mehri Serdan dinler misiniz? Ömre ve Özgü Bey sizleri seviyoruz. Dünyaya huzur. Selamlar Azerbaycan'dan tüm izleyen dostlarımıza. Twice analizi gelmiyor. Bu yayın yapabilir misiniz? Twice analizi. Benim sınavım kötü geçti. Bir de sınavlar oldu Özgün değil mi? Doğru hocam. Evet, bir sınav dönemi geçirdi. Herkes geçmiş olsun herkese. Umarım sınavlarınız çoğunluğunuzun iyidir. Mezuna kaldık hafiften kötüyüz diyor Zeynep. Vallahi ne diyeyim yani. Önemli olan size bir şey olmasın. Ekim burada, iyi yayınlar. Şirin Soysal ses analizi yapar mısınız? Şirin Soysal hiç duymadım. Topluyorum yavaş yavaş. İstekleriniz varsa gönderebilirsiniz. Güzel bir sohbet muhabbet yapalım. Şirin Soysal. İlk defa duydum. Alıyorum ama. Yavaş yavaş topluyorum. Anderson'e mama bakar mısınız? Full canlı karaoke bakabilir misiniz? O ne demek? Hocam yayın coşturacak efsane sesler, performanslar, Karar Mirzazade gönder valla. Türkiye'de iyi sket yapanlar varsınız. Uzunsa ilk 3 dakikası yeterli hocam çıldırmaya demiş. Türkiye'de sket yapanlar Özgün ha. Allah Allah. Evet hocam. Haydi bakalım bir keyif yapalım. Gecenin bu saatleri biz yayın tarihimizde hep şöyle oldu. Ben geç yayın yaptığım her yayın efsane seslerle karşılaştık. Bak en efsaneler her zaman gece yayınlarında çıkar. Çok ilginçtir bu. Yani hep böyle oldu Özgün biliyorsun. Humayun Şeceryan'dan tut. Rachel Ferrell'lara en baba böyle ultra sesler her zaman bu gecenin körü yayınlarından çıkmıştır. Çünkü gecenin en sakin saatleridir. Bu saat gelen izleyici kutsal izleyicidir. Çok değerli izleyicidir. Böyle müzikle doğmuş izleyicidir. Çok özel izleyicidir. İstekleri de çok acayiptir. O nedenle ben bu yayına her zaman sürpriz yayın olarak bakarım. Esra'cığım umarım iyidir. İyi yok, isteğim yok hocam. Alican çok teşekkür ederim. Canınızın sağ ol diyor. Senin de öyle. Süpersin, enerji de olsun abi. RVF sizde olduğum için bombayım valla. Uzun süredir de yayın yapmadık Özgün değil mi? Bayağı oldu. Yani en son Ses Azerbaycan finali izledik. Evet doğru. En son orada Azerbaycan kaldık. finalinden beri yapmadık. Valla ama neler girdi o araya tabii. Bizim çocuğun hastalığı girdi falan filan. Şudur Ya. budur bir sürü şeyle uğraştık. Nihayet şu anda böyle yaz, aslında bizim yaz yayınlarımız efsaneydi Özgün. Çok efsane yaz yayınlarımız var. Bakalım bu sene yazın şu anda sezon şeyi vermedim. Sezon sonu yapmıyorum. Devam edeceğim yapabildiğim kadar. Heyecanla yeni tarzlar açayım, inşallah devam ederiz. Tam bir müzik şovu hocam. Şok olacaksınız yazmış A nokta. Bu kadar çılgını. Kore'nin hiç bilinmeyen yetenekli gruplarından Hoppa Lippa. Hoppa Lippa var bir de İstanbul'da. Bakayım Kore'nin daha bilinmeyen ne grubunu yapmamışsak onu da aldık, tamam. Kırmıyoruz. Immortal Songs'ta çıkmış. arada- %90 telifli. Buyur Özgüncüm. 2 gün sonra da İbrahim Maluf ve Yılmaz Havacı İstanbul'da konseri var. Bilet almadıysanız kaçırmayın. Evet. Röportajı izleyin. Çok haklısınız sevgili arkadaşlar. Hiba Tavaji ve İbrahim Maluf'la muhteşem bir röportaj yaptık. Kanalda var. Ayrıca 2 gün sonra da Harbiye Açık Hava'da konserleri var. Orada olmak çok istiyordum. Ya bir kısmet olsa da orada olsam diye dua ediyorum şu anda. Hocam yayında çok beğendiğiniz Luna'nın müzikal tiyatro ile performansına bakar mısınız? Kendisi şu an zaten tiyatro ile kariyerine devam ediyor. Gerçekten mi? Helal olsun. Luna'ya da helal olsun.
Luna'nın tiyatro performansı. Luna'yı beğenmiştim ben ama. Hatırladım. Ning Ning Be Natural. Zeki Müren ses analizi. Vay yıllar sonra. Gönderin be. Harbiden diyorum. Ahmet Balaev. Hurt Christina Aguilera ses Azerbaycan analizini yapar mısınız? Yaparız. Ses Azerbaycan'da dinlemediğimiz kaldı mı hala ya? Ahmet Balaev kendi gönderiyor kendi isteğini. Ahmet. Çok özür dilerim. Ahmet diye okunuyor değil mi? Tamam Ahmet. Bakarız, ayıp ediyorsun. Şimdi sen buradaysan kendi analizine kendin varken bakacaksın. İşin kıymetli kısmı o. Peki. Agabek Sabirov İbrahim Tatlıses'le düet yaptı, Özbekistan şarkıcısı. Link de göndersene ya Kartal Şahin. Hocam abimin O Ses Türkiye performansını dinler misiniz? Evet, O Ses Türkiye'ciler Murat Karanfil. Abin... Dur bakayım. Ömer Faruk Karanfil. Tamam, aldım. Evet. Ne oldu Özgün? Daha önce bizim yayınları da konuk olmuştu. Öyle mi? Ben Faruk Karan. Aa, Evet, tanıyorum. tamam. Ning Ning Be Nature aldınız ama yapmadınız. Hadi be. Hocam Allame ateş. Ya geceye böyle başlayacağım bu arada. Allame Lab Cypher 5. Ben böyle bir şey görmedim. Geçen sadece girişini izledim, koptum. Direkt başlıyorum abi. Bak ve dedim ki ben bunun tamamını izlemeyeyim. Bunu yayında izleyeyim diye yemin ediyorum. Sadece girişine baktım. Allame çıldırmış. Çıldırmış bu ekip. Ay anlamaz hep gelir onlara zor tutacağım gelecek tabi oltama sor yeni rapçiler hep benden. Abi çünkü kadroya bak. Asil. Bakın onlar hepsinden hızlı kaçtı yurt dışında olacak. Anlatsın sana bir yıl. Bir kere abi hemen şöyle başlayayım. Kadroda artık çıldırma seviyesine gelmiş. Bu Cypher'lara başladıkları zaman Allame, ya güzel bir kadro, enerjik, nefis beatler vesaireler falan, her şey güzeldi ama şu kadroya bak abi. Yani Asil'le giriyor. Bir kere Asil yani bilmiyorum, rap dünyasında ve ben yeni bir döneme geçildiğine inanıyorum. Artık o baydıran, saçma sapan, sözlerin hiçbir değer taşımadığı rap müzik herhalde kustu seviyesine geldi bence. Yani bayağı kustu seviyesinde kullanıldı ve artık devrini yavaş yavaş tamamlıyor gibi. Rap müzik değil. Bu tarz müzik artık rap şeyini tamamlıyor. Abi söz dinlemek istiyoruz ya. Biraz harbiden bir şeyler konuşan insan dinlemek istiyoruz. Hadi bir daha girsin. Hep benden kaçıyor tutup en son sikeceğim bir dinozor. Bakın onlar hepsinden hızlı kaçtı yurt dışında olacaklar. Filozof satırların altında neler var. Gelip anlatsın sana bir Müthiş sesini kullanıyor. Müthiş melodik kullanıyor. Ama bir yandan da akan çok güzel bir flow var. Tabii zaten Asil'in flow hep öyleydi. diyalog. Kancık ancak bulursun karşına bitmiş balon kel kafalı bir rapçi. Oynarsın sağdan sola garibim söz yazamaz artık bir tweetçi. İsterdiniz değil mi bırakıp rapi bir gün olmama dilenci. Üzgünüm ama beni hem kızlar dinliyor hem yoldaki yüz kul simitçi. Her sikimin yandaşı seni herkes sevecek. Kan budalası DJ kankanı bilet aldım o kafana geçirdiğin kese kağıdını çıkaracak ve görecek kim olduğunu. Kariyerin ayaklarımın altında bir leş gibi slenk tepende başbuğ yakalar teröristler içindeki aktivisti yutmuş gibisin mushroom. Şimdi Adımdan te bugün kendi cehennemimdeyim. Yudumladım bütün nehirlerimi ve kuruttum için full akero. Asil slangla başlıyor. Veska giriyor. Bu arada şimdi bak, girişteki beat'e bakın. Kes sevecek kan budalası DJ kankanı. Öyle güzel bir altyapı var ki. Şimdi zaten aslında beat yapmanın mantığı sadece güzel bir melodi üretmek veya çok lezzetli bir ritim yapısı üzerine giden bir şey yapmak değil. Vokalin karakterini eğer bilmiyorsanız, yani vokalle ilgilenmiyorsanız, ya vokal zaten bunun içine her türlü takılır diyorsanız, en kral vokal bile perişan olabilir işin içinde veya lezzetli bir sound çıkmayabilir. Şimdi Asil okurkenki altyapıya bakın. Bilet aldım o kafana geçirdiğin kese kağıdını çıkaracak ve görecek kim olduğunu. Kariyerin ayaklarımın Böyle bir karara akarken Veska girince neler oluyor? Kendi cehennemimdeyim. Yudumladım bütün nehirlerimi ve kuruttum için full Altyapı tamamen tize doğru yanaşıyor çünkü Veska'nın karakteri de tizleri daha parlak bir halde bakın. akero. Rocket Hatta Nazal'a yakın. gibi bir ekip topladık SpaceX evindeyim. Görevi dünyayı havaya uçurmak olan 7 tane maketon. Biz panikon. Güzel, orta tona yukarısı, yani tizleri de olan bir vokal zaten. Yakala okyanus seni boğmadan. Ama altyapı da öyle. Vakitte oldu. İçim dışım bir. Hiçbirimiz gibi sahte değil.
Kalsiyum gibiyim periyodik cetvelde yetmiyor. Franklin amcalar bana tek değil bu istilacılar. Hareketlerin nize Müthiş, çok. müthiş, Kalsiyum müthiş. desteğine ihtiyaç duyarsan kemik kemikleri bu Lebros shit. All time all just senkron. Ya şuraya kadar zaten başka bir şey demeye gerek yok. Mükemmel bir uyum var. Mükemmel. Oo bak yepyeni bir akış. Çünkü Allame'nin stiline uygun. Tone sound. İşiniz gücünüz pas Oh! otomatikleri. Lepodaki Panamera. Hiçbir düşman aynı paralele. Ben rap'i taşıyan manivela. Abi hiç beklemiyordum bu kadar tiz gireceğini ha. Yani öyle bir tonda giriyor ki işte abi ya Allame'nin bu gerçekten hani yaptığı işe olan sevgisi ve hiç bitmeyen enerjisi hakikaten inanılmaz ya. Müthiş yani. Yıllar sonra dinlediğinizde bile size bir sürpriz, beklenmedik, şaşırtıcı bir şey bırakabiliyor. Bu işte artık ne diyeyim abi, müzisyenlik bu. Müzisyenlik bu. Bu çizgide zaten bu iş değişiyor. Yani bir rapçilik artık bu işin içindeki bir tür ismi olarak kalıyor ama müzisyenliğe geçiş. Müthiş. İşiniz gücünüz pas otomatikleri. Lepodaki Panamera. Hiç bizde düşman aynı paralele. Ben rap'i taşıyan manivela. Burası mutfak orası tuvalet. Tabii ki çevresi favela. Kim imzalattı bana seneti sonsuza kadar acı kamera. Çekiyor bizi mıknatıs gibi rap açığız mola. Biri bunu söylesin sana şu anki pozisyonundan kaçamazsın bu kimura. Küçücük bir tümenle girdim kulaklarına. Müthiş olmuş baba. Şehrin aynı tuval. Hepsi figüran. Gelip geçici bu filmin başrolünde benim samuray. Yıkık. Amputörlerinizde oluşan Karar, oktav karardı. Gene değişti altyapı. Siktir git. Ayağımın altında dolanma. Zizi. Mikrofon başında değil. Ben Zizi'yi daha önce dinlemedim galiba değil mi ilk defa? Dağıtım sokakta. Çekemem kapriz. Gönderirim iki tokatla. Altyapı böyle bir şeyler veriyor. Altımızda sıçtık bizi kopartma. Gelir Samsun'dan canı yemem veririz. Cevap yapmayız panik. Full time trafik mi başa 4K grafik. Mikrofon kadar cüzdanımda dinamik. Gözüm bulanık onda Civic'ten tek atış indirmezsem zira eder telafi. Her şey ailem için rhyme'larım petrol. Muammer Kaddafi. Yalın ayak değil girmek istedim. Flow çok güzel ama pek tonal okumuyor. Zizi'de öyle bir şey yok yani. Diğerleri tamamen böyle değişik vokaller acayip etkiliydi. Burada daha söz üzerine kurgulanmış bir okuma stili var bence. Ne yaptın tonlarca kilometre. Biraz aslında Motive'nin okuma stilini yani Motive'ye benzemiyor. Hiç benzerlik demiyorum. Sadece o bazen tondan çıkıp okuduğu stil var ya onu andırıyor. Çıkartıp taradım soktum patladı bir anda bu termometre. Ve kulağında Motive tınlayabilir biraz. Basa anksiyete ters kelepçesin bugün adliyede. Ya ama hani ona benziyor demiyorum bak. Sesi falan benzemiyor. Sadece rap stilindeki o atonal, ton dışı gibi gözüken sadece lirik okumadan bahsediyorum. Bekliyor bu yanardağ geçmek için diga yakında faaliyete. Evet. Gene ton değişti. Fark etmez ki. Harika abi ya. Harim. Zeus ya da Thanos. Harim'i daha önce izlemiştik biz galiba ya. Harim değil mi? Doğru. Bir bakayım alttakilere doğru gidiyor. Veska, Allame, Zizi, Harim. Evet doğru. Dostluk kaos gözüm karardı 368'i combo. Abi daha önce dinlemiş miydik biz Harim'i? Böyle yani böyle bir vokali değişik olan biri vardı. O değil mi o? Onun ismi başkaydı ya sanki. Tanrı katili kim yok ki bende paus. Çünkü şu an öyle bir şey yok vokalinde. İnsyonda lanet gece ayak altı. Lanet. Evet, galiba dinledik daha önce. Pas pas bilinç altında titrek şeytanlar rakka. Ama abi o diksiyon değişince her şey değişmiş. Eğer aynı kişi ise, benim hatırladığım kişi ise emin değilim. Chatten hatırlatsınlar izleyenler. O değilse hakikaten müthiş diksiyon değişmiş. Ve diksiyon değişince de bambaşka bir şey çıkmış. Baştan izleyeceğim tamamen akışıyla. 368'i combo. Tanrı katili kim yok ki bende paus. İnsyonda lanet gece ayak altı. Pas pas Tonal bilinç okuyor. altında titrek Aa, Hiçbir yanlış demez bu beyne. Bana maval okumam medyum ilk makbulüm atlas. Öteyim Clark Kent'ten işlemez ki kriptonit. Teklemez hiç prime çünkü akış triptonik. Altımda Afrodit'le keyifliyim sonrasında elde valhalla. Ya bir şey değil mi? Bu şimdi Harim'i izlerken hakikaten çok güzel bir beat ve çok güzel bir performans. Melodik bir performans. Her ne kadar bu kadar pes tonda olsa bile. Ama yani şimdi asil. Bence Türk rapinin en böyle en enerjik, en acayip yetenekli adamı. 50 kat bence eser üretmesi lazım. 50 kat üretmesi lazım. Yani çünkü hakikaten becerisi çok acayip yani. Ferrari yani.
Bu işin Ferrari'si bence. O nedenle hani böyle sürekli ondan parça ve albümler dinlemek lazım bence. Şarapı ağızlarda Philip Morris çek. Kafalar cennet, Hey, la, 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 la. lezzet. Rap Rus tüm sitelerde dehşet. Bu 6. cinayet tüm gazetelerde manşet. Nefis olmuş bu da. Hashtag Aspi kafes. Aspi. Okey, güldürdün beni gangs. Gördün mü böyle flex? Nah, kaldıramaz senin ex. Aynen. Ex'im eksi yok. En az 2 milyon hep boş konuşacak. Çok eğlenceli. Kız gibi sahnede yüzü kalabiliyor. Mağara rap bu shit alabiliyor. Beni salak idiot. Beni tanı diye bugün bir Oo, çok tatlıymış tarzı ya. Altın motor değil araba gibiydi. Durmadım ben de ona taktım bir petlas. Tabi para bizde. Karşıda değilim. Aga feminist. Abi çok keyifli. Yazardım yerimde olsam. Flow'u çok zevkli. Bugün evimizde. Çok güzel bir kadro abi. Bu Chapter 5'ın kadrosu hakikaten efsane bir kadro. Yani şu kadro sürekli yapsa 50 kere dinlerim abi. Kontkar geliyor. Ben Instagram'da bu işte bu 5. bölümün yapıldığını görünce Kontkar'ın kısa bir bölümünü izlemiştim. Oha dedim ya, Kontkar böyle okuyor mu ya? Ondan sonra geldim buraya ve bir dehşet bir şeyle karşılaştım. Girişini dinledim. Dedim ben bunu yayında izleyeyim. Ama iyi gelmiş baba. Ne demek istediysem söyledim. Manyaklan hepsi. Tutuşmuşken etekler ver ateş bir de bizden gelsin. Biz Kontkar'ı genelde izlerken, yani ben daha önce duyduğum patlamış parçaları vesaire, benim bildiğim kadarıyla dinlediğim parçalarında böyle bir tize doğru yönelme, yani o dalgacı tavır, hani hep böyle bir farklı bir stili vardı ve onu çok fazla işledi. Ben bunu dinlediğim zaman hep aklımdan şunlar geçiyor. Yani böyle hafta içinde düşünüyorum. Yani sonuçta dinlediğim şeyleri hafta içinde bilinçaltımda devamlı aklımdan geçiyor ve bir şeyler hep böyle bir analiz yapı. Bu da benim karakterim. Yapacak bir şey yok. Rap müzikte öyle bir dönem geçirdik ki, yani gerçekten ilginç bir dönem. Özellikle böyle 2015'lerden sonra 14-16 bu devirlerde yani yer altında birçok iş yapan rapçinin ilk para kazanmaya, gerçekten para, büyük konserler almaya başladı. Böyle bir pik çizgisi yaşandı ve bu çizgi yaşanırken aslında herkes bir değişim ve dönüşüm yaşadı. İlk girişte daha böyle öze sadık kalarak ilerleyen, daha sonra özden birazcık daha melodikleşen, daha sonra daha piyasalaşan, sonra bırak melodikleşmeyi, rapi unutup tamamen bambaşka bir iş yapan bir dönem. Ve her dönemde okunan parçalar, söylenen sözler, yani aslında rap müziğin piyasası oluştu. Rap müziğinin de içinde hani pop müziğin bir piyasasını düşünün. Pop müzik vardı. Piyasa pop müzik diye ne oldu? Bakkal, değil mi? Bakkal denen bir dönem yaşadı pop müziği. Daha sonra da pop müzik inanılmaz bir çakılma dönemi. Şu an var olan pop müzik yapan kişiler de aslında bu kadar çakılmanın arasında kalabilenler oldu. Rap müzikteki bu piyasa döneminde bence rap müziğin bir piyasası oluştu ve para kazanmak için aslında birçok yetenekli rapçi yaptığı müziğin içinde daha piyasa sözlerle, daha kolay sözlerle birçok kitleye ulaştı. Ben böyle düşündüm. Bence bu Kontkar'ın şu an yaptığı rap acayip keyifli. Anon kız kalıyor bugün evimizde. Acayip keyifli. Yani Kontkar devamlı bu tarzda rap yapsa deli gibi dinlerim. Ya bana hitap ediyor. Bana bile hitap ediyor. Alright, wow. Bu ara kendim bile sesimi unuttum. Kışın İzmir'de en fazla hava bulutlu. Ne demek istediysem söyledim, hep sen yalan dersin. Hala gevelersin. Melodik. Manyaklan hepsi. Tutuşmuşken etekler ver ateş bir de bizden gelsin. Pardon boş ver, unuttum birden bıraktığımı. Daha koyu bir renk, daha baritonal bir karakter. Evet, hafif nazal var ama o koyuluğun verdiği lezzet ve ifadedeki netlik, ifadedeki ciddilik. Biraz da belki bunları özledik. Kardeş boş Ben de flow yaptım. ver, sorma bana Doğal akış. tanımadığımı. Es geç boş ver, onlar seni bırakmadı mı? Demek istemem derine. Çıkardım çoktan kendimi o en dipten yerine. Koyacak biri daha bulamadı kimse ikile. Dedim sana ikile, ver değmez zemine. Oo. Müthiş. Müthiş. Müthiş, müthiş, müthiş.
Bence tarihi bir video bu. Bence tarihi bir video. Bugünden sonra hiçbir şey aynı olmayacak. Yani genelde benim bu konulardaki tahminlerim iyi kötü. %60'larda 70'lerde tutar. Yani olmayacak şeye de bazen amin deriz ama bugünden sonra hiçbir şey aynı olmayacak bence. Tam bu 5. bölümde tam olarak şu an bence genel olarak büyük rap dinleyicisini, yani geçmişten gelen rap müziği severek dinleyen kişilerin o temel kök nabzına hitap eden bir iş bu. Ve gerçekten istenen rap bu tarz bir şey abi. Biz özledik ya. Ya gerçekten böyle konuşan, iyi rap yapan, iyi beat yapan, sound'u, tonu, her şeyi böyle cillop gibi oturmuş bir şey anlatan adamları özledik. Yani bu zırva sapan şeyleri şöyle masadan devirme zamanı geldi. İnşallah müthiş bir şeye vesile olacak ama biliyorum bu ateş yandı. Ve bu ateşi çok uzun süredir Allame böyle elinde hani meşaleyle koşarak götürüyor. İşin sonunda büyük bir olimpiyat ateşine dönüşmek üzere. Tebrik ediyorum hepinizi. Müthişsiniz. 10 numara iş abi. 10 numara iş. 10 numara iş. Yeah. İşte bu gaza da getirir. İyi müzik adamı gaza getirir abi. Öyle değil mi? Ateş. Ömer Faruk Karanfil Zalim. Bakalım neler yaşadın. Final mi bu? Hocam Ha Özgün. bu arada hocam işte Ömer Faruk'u stream'den almaya çalışıyordum ama galiba Ha. bir sıkıntısı yaşanıyor. Ama kendisi chatte şu an. Sıkıntı yok. Ömer Faruk'a da çok selamlarımızı iletelim. Süpersin Ömer'cim. Bakalım neler yaşadın. Ha bu görmeden seçimler. Bak Özgün. Azerbaycan'dan geçiyor. Görmeden seçimler. Blind Audition. Allah ya Rabbim ya. Safura Drip dinleyebilir miyiz? Safura Drip ne ya? Bilmiyorum, bakarız. Yusuf Gebzeli, İsmail Biçer. Senin anlamıyor. Sen beyaz saç kızıl güller. Gayet güzel bir giriş. Ömer Faruk. Çok güzel bir sesin var. Çok güzel bir tekniğin var. Tertemiz. Postürün, duruşun, her şey 10 numara. Kahkahasında bülbüller, kirpi kapkara tüller. Olabilir. Ben o afete vuruldum. Göz değil akış mübarek. Bendeki aşk değil ibadet. Elleri sevdi nihayet. Benim ödü saadetten kovuldum. Bir gariplik var ama Ömer ha. Hissediyorsun yani. Biz zorlanma da var yani. Doğru parça mı? Bence değil. Yani çünkü Levent Yüksel'in bu şarkısını okuyup fark yaratabilecek bir vokal olmak çok zor bence. Bayağı da sen Levent'e öykünerek okuyorsun yani. Nameler falan çok benziyor. Ama sen başarısız mısın? Değilsin. Senin tekniğin güzel mi? Güzel. Ses rengin güzel mi? Güzel. Pozisyonun güzel mi? Güzel. Ama yani o birleşim mükemmel mi? Hayır, değil. Şarkı ve senin birleşimin. Bir de çok tedirginsin ha. Devamlı gözün millette. Dönecek mi dönmeyecek mi? O kadar yansımış ki sesine. Çok heyecanlıydım hocam. Ama belli zaten işte o tedirginlik yansıyor. Abi çünkü neden biliyor musun Ömer? Şarkı seni alıp başka dünyalara götürmüyor ki sen kopasın ortamdan. Ha, bildiğin, senelerdir söylediğin bir şarkıyı okuyorsun. Yani aslında çalışıyorsun orada. Bu tür yarışmalarda kişiyi oradan koparabilen şarkı varsa, yani kendine dalabiliyorsan acayip başarılı oluyorsun. Kendine dalıyorsun yani. Rüyalar rüyalar, ah bu rüyalar, aklımı çelen, koynuma giren. Mesela bu beni uçurur. Rüyalara daldım senin için. Yani ah doğru mu söyleyeceğimden ne güzel şarkı ya, kaybolayım. Bu ikili öbür tarafa yönelirsen unutursun ama hep yaptığın bir şeyi yapıyorsan aynı şey olmayabilir. Şimdi bu güzel söylediğim bir şarkı senin. Sibir'den izliyorum. Önceki mesajları... Sibir neresi? Sibir'den izliyorum. Önceki mesajları okur musunuz? Okuyacağım. Şimdi arkadaşlara
Şu an aldıklarımı yapıyorum. Döneceğim size tekrar. Arada bir geleceğim. Bu arada hocam, Ranki. Buyur Özgüncüm. Ömer Faruk dedi ki benim Melike Şahin'le de düetim var. Zaman kalırsa onu da izler misiniz dedi. Bakalım. Fikrim bu. Nefes nefese. Yine de gayet iyi okumuş. Kimse dönmedi mi ya? Garip. Melike. Sen daha iyi söylemişsin Melike Şahin'den. Melike de zaten başka şeylere girdiği zaman o etkisi kalmıyor. Tekniği falan darmaduman oluyor. Ki burada dağılmış. Bir de bu parçanın bir de Azerbaycan versiyonu var biliyorsunuz değil mi? Of, o da çok güzel yani. Harika bir versiyonu var onun. Peki teşekkür ediyorum Ömer Faruk. Müthişsin. Devam, yola devam Ömer, daha gençsin sen. Ahmet Balayev Hurt, görmeden seçimler. Bakayım sen ne yaptın Ahmet. Ya keşke olsaymış. It's like it was yesterday when I saw your face. Ahmet, mikrofon tutuşun çok tedirgin, çok korkak. Told me how proud you were, but I walked away. O sen de çok heyecanlıymışsın ha. Şimdi o salonda olmak vardı Özgün değil mi? Ya. Only I Ya oradan izlemek daha heyecanlı. Çok. Her zaman. Kartal Şahin link gönder ne olur. Özbekistan şarkıcılarının hepsini dinleyeceğim söz. know today. Özgün. Gel bir gün Özbekistan Türkmenistan özel yapalım. Ne dersin? Özgüncüm. Olabilir hocam aslında. Yapalım. Çünkü çok Çok isteği güzel olur. olan arkadaşlar var. Müthiş olur. Bak Türkmenistan'ı Atabay Çarguleyev istiyor arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, Türkmenistan ve Özbekistan'dan izleyen sevgili dostlar. Sizlere özel bir yayın yapacağım. Sizlere özel bir yayın yapacağım. Hazır olun. Hafta içleri yapıyorum bu yayınları ben. Size özel yapacağım, tamam mı? I would hold you in my arms. I would take the pain Ado yapmayacağım. Hiç gönderme insan. Telif canavarları. away. Çok, ben daha önce yaptım Ado'da. Teliften siliniyor hepsi çocuklar. Thank you for all you've done. Forgive all your mistakes. There's nothing else. Ya ton sana pes gelmiş ya Ahmet. Çok pes okumuşsun parçayı bir kere. Yani bu parça hani böyle birazcık haykırmak istiyor. Sen öyle haykırmıyorsun. Sakin sakin okuyorsun. Bakın ileride neler yapacaksın ve tedirginsin. Ama ses rengin çok güzel. Çok yumuşak bir sesin var. Hear your voice again. Sometimes I won't call you, but I know you won't be there. Oh, I'm sorry for when Eldar Tizler okuyor bu arada bak. you for everything I just couldn't do. Şimdi bu parça bu şekilde olma ihtimali taşımıyor. Yani parçanın yapısı öyle değil. Parça pesten girecek, sonra pat diye tavana vuracak ve hepimiz zırlayacağız. Şimdi her şey orta tonda gelişiyor. O nedenle Ahmet sesini çok iyi gösteremiyorsun. Veya sesin bu aralıkta çok iyi tınlayabildiği için sadece bu kadar çıkıyor. Bu da yeterli olur mu bilemem. And I'll love myself. Burada kullanmışsın biraz tezik gösterilsin diye. Melo olmalıydı beler. Onu diyor Rüya işte. Rüya Hanım onu diyor.
Geldiniz. Belki sevmek lazım. O nedenle kimse dönmemiş. Yoksa mesela daha böyle ortalama, aralığı güzel, sevimli bir şarkı okusaydınız çok daha başarılı olabilirdiniz. Bu parçanın aralığı geniş fakat siz dar aralığa çekmişsiniz. O nedenle o etkiyi göstermemiş. Sadece olay bu. Şu Korelerden biraz geçeyim. Bol geçkili Nihamet Kaside 5.49. Birazcık durun. Perada Caz Ece Göksu A.C. Jobim No More Blues. Özgün bu senin gönderdiğin değil mi? Gedik Üniversitesi'nde olmuş bu. Gedik Sanat'ta. Evet hocam. Skatçı. Ece Göksu. Ece Göksu. Hadi bir dinleyelim bakalım. İlk 3 dakikasını desek yeter diyorsun değil mi? Onunla gidelim Brezilya'ya. Hem daha çok Evet hocam ısınmış oluruz. 6,5 dakika değil de ilk 3 dakikası yeter. Bu arada 5 yıl önceymiş kayıt daha. Bir Antonio Carlos Jobim bestesi. Oo. Bado bay, bado 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 bay, show yo po 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 do. Babo bada bo way, babo po po do. Show yo po po do po 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 do. Li do bia po po ba ba do ba. Show de yo ba ba yo pa po pa po 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 be ya ba wa. Ba do do de da po 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 do de de do do po be ya do do be yo. Je do de 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 ba be ya bo be ya do pa be yo po po wa. Je do be ya. Je do yo do ba do ba be ya bo wa. Da do de de ya po po po. Ba do de ya. Ba bo ba 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 ba. Je do e ba do de de ya po ba ya ba do po pa pa. Şimdi giriş kısmı parçanın ya bir kere bu tarz müzik yapmak gerçekten çok zor. Vokalin müthiş bir entonasyonu olması gerekiyor. O kadar önde ki her şeyden. Zaten başta hiçbir şey yoktu. Bir tek kontrbastan bir ses alıp tek başına vokal olarak girdi. Yani full vokaliz üzerinde gidiyor her şey. Tümünü okuyor solist aslında. Hiç durmadan. Ve kusursuz olmak zorunda. Parçanın ilk 1 dakikasından itibaren yavaş yavaş böyle hafif hafif kaymaya başladı bir şeyler. Burada artık duyumla da alakalı olabiliyor. Ortam duyumu vesaire şudur budur. Birazcık da bize gelen mix çok kötü bence. Yani çok vokal önde, diğer enstrümanların tamamı gömük ve yok neredeyse. Bundan da çok iyi bir şey anlamak da çok zor. Yani ne desem haksızlık da olabilir. Arada bir şey kalıyor. Hiç altyapı falan yok. Sadece vokal üzerine. Buralarda mesela küçük küçük kaymaya başlıyor. Ama hiç altyapı duymuyoruz. Bu da bizim için bir garip oluyor yani. Ne kadar içinde ne kadar dışında anlama şansımı da elimden alıyor. No more blues. I'm going back home. No more blues. I promise no more to roam. Home is where the heart is, but the very funny part is my heart's been right here all along. No more tears and no more sighs. No. Gerçekten solistin ama çok böyle sıcak, rahat, keyifli bir enerjisi var. Şimdi zaten hani bir bossa, bu tarz bir şey dinliyorsak bir Brezilya parçası zaten onun o Güney Amerika'nın sıcaklığını, yumuşaklığını, rahatlığını hissediyorsunuz. Vokal onu çok güzel size ifade ediyor. O bağlantı çok güzel. No more fears, I'll say no more goodbyes. If travel beckons me, I swear I'm gonna refuse. I'm gonna just settle down and there'll be no more blues. And every day, while I am far away, my heart's turned homeward, forever homeward. I travel around the world and search for happiness. And all the happiness I found was in my hometown. No more blues. I am going back home. No more blues. I promise no more to roam. I'll just settle down and find a man and build a home and never ever roam. When we settle down, there'll be no more blues and nothing but happiness when we settle down. There'll be no more blues. Sha-ya-da-dum-dee-da, yo-moon-dee-bow, ba-do-dee-do-bow, sha-dum-be-ow, ba-dum-dee-ow, ba-dum-dee.
Shadoo-da-doo-dee-ding-dong. Shadoo-da-doo-da-doo-da-doo-da-doo. Shadoo-da-ba-ba-bee-yum-ba-doo-dee-dee-dee-dee-bong. Shadoo-da-doo-ba-ba-ba-ba-ba-dee-ding. Shadoo-da-doo-da-doo-da-doo-da-doo-da-doo-bee-yum. Shadoo-da-ba-dee-doo-bee-yum-ba-doo-bee-yum-bong. Shadoo-da-doo-ba-ba-ba-ba-dee-da-doo-da-doo-bee-dee-doo-bee-dee-ya. Shadoo-ba-doo-ba-dee-dee-la-doo-boo-ba-dum-bong. Shadoo-dee-dee-dee. Evet, nihayet başka bir enstrüman geldi. Piyano neredeyse hiç duyulmuyor ya. Kontrbas da öyle. Yani acayip bir sound problemi yaşıyorum ben duyarken. Çünkü bu kadar vokalin önde olması, yani bu müzikte bilmiyorum yani. O dengeyi duyamadığın zaman sanki vokal tam oturmuyor gibi geliyor bazı sesler. Hafif küçük 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 kaymalarla biraz dışarı çıkarttı beni açıkçası dinlerken. Çok arada kaldım. Yani bir şey söylemek için de şey hissetmiyorum kendimi yani böyle. Ne de diyebilirsin ki yani. Çünkü tam bir şey duyduğumu düşünmüyorum. Sadece ifade ve geçen his üzerinden bir şeyler söyleyebilirim. Bu kadar. Peki Şirin Soysal, Son Gün, Başka Şarkılar. Şirin Soysal ilk defa dinliyorum galiba. Sar hadi geriye, o son gün sayılmasın. Hocam YKS'yi batırdık ya. Bir Suna için Argon tam seni okuyordum, iletiyi geri çektim be. Çok sevmedim. Ben dediğiniz gibi vokal çok önde kalmış diyor Sweet Chorus. Aynı şeyi düşünüyorum. Bakayım başka neler var. Siz chatte neler yazıyorsunuz. Biraz döneyim size de oradan devam edeyim. Acaba Dailymotion linki versem olur. Bu şarkı yüzünde gülümse olmadan dinlemek imkansız. Doğru. Rap'in mihenk taşı Rakim Beat'e hükmediyor. Bakabilir misiniz? Çok alakası gelecek ama kadını Şebnem Paker'e benzettim. Secret Brand Berat. Olabilir. Doğru. Hocam Tarkan gençlik ses analizi yapar mısınız? Acayip fark var. Acayip fark var geçmişte arasında. Bu arada sizin gönderdiğiniz isteklere de bakacağım. Ferman Akgül ses analizi bir daha yapar mısınız? 15 yaşındayım, analiz eder misiniz Yiğitan? Ederim. Biraz daha topluyorum sizden aralarda. Haberiniz olsun. Ya Koreliler çünkü telif canavarı olduğu için onlara pek bulaşmak istemiyorum sürekli. Bir yandan da kaçıyorum Korelilerin bir kısmından. Şimdi yapacağım saçma sapan telifler yiyeceğim. Bu hocam kadın yürüyen ansiklopedi 2.30'dan sonra izleyin. 5. dakikada Ariana ile arasında teknik farkı belli oluyor. Şov be yazmış. Ha şov demiş B'yi deniyor. Karar Mirzazade. Merak ettim. Cynthia Erivo. Birkaçıncı dakikadan sonra 5. dakika. Geleyim şimdi 4.30'lara geleyim. Özgün kesin biliyordur zaten Cynthia Erivo'yu. Adı gibi biliyordur, o kadar böyle. Cynthia abla Evet, falan çünkü der. daha önce Oscar'da analizini yaptınız hocam. Oscar performansı. Hatırladım şimdi. Hatırladım Evet, daha evet. önce, şimdi yüzünü görünce geldi. Muazzam bir şey alıştır. Kesinlikle. Hocam Çok haftalardır yayını bekliyorum. Full canlı Until I Found You cover bence bakmalıyız. Sektörün en iyi vokali. En iyi 2 vokali ise kesin Korelidir onlar. Kaymak göndermiş, bakalım. Ya sektörün dediği anda zaten hangi sektör diyesiniz geliyor. Bakıyoruz ve tabii ki EXO ya sen gene beni buglayacaklar gene. Ado yaptım, var. Ayasofya Camii İmamı Mehmet Emin Ay Hoca'nın Cuma iç ezanını analiz eder misiniz? Sonki yayında analiz yapacaktınız. Telif geldi, evet. Vanstra analizi hocam, Allah rızası için kendi sesimi yorumlarsanız. Süleyman Öztaş. Ah Süleyman, bu linki ben nasıl açarım bilmiyorum. Sevgili Özgün'den yardım isteyeceğim. Özgün şeyi atıyorum private chat'e. O linki bana bir toparlar mısın senden rica etsem? Mümkün değil, açamam çünkü. Süper chat'i hemen okuyorum, bir saniye. Hemen geldim süper chat'e. Mükemmel yayın başlangıcı. Onu göndermiş miydin? RFV. Dur bakayım. Neydi o? Şunları da bir alayım, devam edeceğim. Tamam, bunu aldım zaten. Oo, bir saniye. Adon Rival. Hocam o ses şampiyonu Cemile'yi bir kere daha dinlesek mi? Tüm dış girişler Özgün'e rağmen şampiyon. Sizi kıymetli ekibimiz tekrar görmek ne hoş. TSD'nin Nasit'in nadide sosiallerinden yorunun bir... Ama şimdi ne uzun yazdım. Tamam. Teşekkür ederim Burak Çiftçi. Alıyorum linkini. Ciddi bir Türk müziği. Söyleyin bir daha. Ayşe Ekiz.
Oh my gosh. Tamam. Özgüncüm, müthiş bir gece yaşanacak. Şimdi Şirin Soysal'la da. Tabii. Ezgi Zeyna burada. Ezgi Zeyna'ya selam. Gör bu deli ve affet. Çok Ado'yu biliyorum ya. Yaptım ya Ado'yu ben. biliyorum. Zaten unut demiyorum. Sadece ve sadece affet. Geçemem bu kapıdan, kapanamaz ardımdan uykuma, kabus olamam isteme. Kör yola sapamam. Ya İsmail Hoca ile Yusuf Hoca'yı 2 kere yaptığım için 3.'yü şimdi yapmak. Sensizliğe varamam, kalbimi durduramam isteme. Mam yani mam. E'ye benzer bir mam kullanıyor sürekli. İsteme. Beracığım selam Almanya'ya. Nasılsın, iyi misin? Tahsin merhaba. Rock günü yaparız ya uzaklığım, çok iyi fikir. Neden yapmayalım? Sar hadi geriye. O son söz Samsun'a çok selamlar. bardak kırık Beracığım çok teşekkür ederim. çok sarhoş. Bu arada YKS'ciler Özgün bayağı yıkılmış bugün. Bayağı. Böyle bir hiç iyi geçen var mı ya? Hocam bu ara nasılsınız? İyiyim şükür vallahi, ne olsun. Koşturuyoruz. Yoğundu biraz. İşte İran'dan geldik. Ortalık karışık. Birazcık morallerimiz de bozuk. Ama iyiyiz. Bakü'ye selamlar sevgili arkadaşlar. Allah bugün YKS ne olmuş ya bugün Özgün bu? Ya biraz zordu ama Zor muydu? güzel tarafı şu aslında. Hı. Çoğu kişinin gireceği düşünülüyor. Öyle mi? Yani çok açıkta kalan olmayacak. İnşallah istediğiniz yerden Hadi çıkar. bakalım inşallah. İyi tercihler yaparsanız gireceksiniz. İnşallah. Daha zoru var Hocam matematik çok deneme yanılmaydı diyor Mehmet Özgün. Vay be. Hasan yaparız tabii. ya işte. Sen de biliyorsun. Affet. Time Steps'in sorusu gene çılgın soru. Emre Yücelen yapan şey nedir? Emre Yücelen olması. Ne diyeyim? Çılgınsın. Kapanamaz ardımdan. Bir şey diyeyim mi? Bak Ribale'ye İstanbul'a geldiğinde hemen yazdım. Dedi ki ya ben geldim ama dedi kalmayacağım dedi. Uçakla geçiş yapıyoruz dedi. Yakalayacağım bir yerde Ribale'yi. Yakalayacağım. Uykuma Elif Tuğçe bile ah hocam yorum bir türlü okumuyorsunuz ya. Okudum. kabus olamam isteme. Ya Şirin Soysal evet yaptığı müzik kendi özgün bir müzik. Yani bununla ilgili en ufak bir şey söyleme durumum yok. Ama böyle söylerken sanki şey gibi değil yani bir akışta bir şey var. Cık, nasıl diyeyim ya bu düz sesler, az vibrato, Bu kör yola sapamam. A'ların hepsi E gibi yani sa. Hani sa gör bir yola sapamam. Açık A, E arası sesler. Yani o benim hemen bir dışarı çıkarıyor. Ya ben dışarı çıkıyorum. Ben görüşmek üzere deyip mekandan ayrılıyorum sürekli o şekilde. Çünkü ben istediğim hani harflerin öncelikle doğru dönmesi. Sensizliğe Sen hani sen varamam. va hani va ve hep E ile karışık. Şimdi burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor bence. Eğer bu kelimeler ve artikülasyon tam oturmuyorsa 90'ların böyle rock müziğine benziyor. İlk 90'ların başındaki rock müzik de böyleydi. Yani harfler ve diksiyon bir türlü oturmazdı. Yani bir şeyler denenirdi sound içinde ama
O nedenle de çok büyük destekçisi hiçbir zaman olmadı. Ne zaman 95-96'lardan sonra daha bu işi oturtmaya başladılar ki Mor ve Ötesi'nin ilk albümleriyle son albümleri arasında devasa fark oluştu. Yani müthiş oturtmaya başladılar. Türkçe rock müzikte söz, Türkçenin oturması başladı. Bu beni böyle geçmişe geri götürdü ya. Denemelik bir şeyler. Yiğitan. Söyle yağmur çamur değmedi yüreğime. Evet. Şimdi hemen baştan anlıyorsun. Bir kere parçanın ifadesi arabesk değil ya. Söyle yağmur çamur değmedi yüreğime. Burada aslında hikaye var yani. Sözün hikayesi. Ahmet Kaya'nın en önemli özelliği bu. Sözün üzerinde yürüyen bir şey. Ahmet Kaya parçalarının çok arabeskleştirildiğini göremezsiniz o nedenle. Çok arabeskleştiği anda hani, söyle yağmur çamur değmedi yüreğime. Anlamı gidiyor. Parça gidiyor zaten. Yani bozamıyorsun. Sen bozmaya çalıştıkça denemelik bir şeyler şarkıdan bizi uzaklaştırıyor. Bu şekilde söylememelisin parçayı. Şimdi ben neredeyim, sen nerede? Yani parça arabesk oluyor ama şarkının anlamı gidiyor. Anlamı yitiriyorsun. Karar vermen lazım. Ya şarkının anlamını söyleyeceksin, beraber söyleyeceksin insanlarla ya da kendi başına keyifli bir şekilde deneyeceksin. Yani böyle söyleme denmez, bana yakışmaz. Ama parça bu değil. Başka bir şey yapıyorsun. Cynthia Erivo bunu geçiyorum şu anda. Söyleyin Ayşe İkiz. Onu da bir anda geçiyorum. Ado'yu açmışsın. Buna da bakacağız. Exocular burada. Akyüzlü Maralım. Böyle bir parça var. Bakacağım. Şanlışer Grip'in Live Sessions. O ne ya? Böyle bir şey mi var? Bakayım. Allah Allah. Live mı yani bu? Ya live gibi sessions. Akrep döner hızlı olur saatler. Kaybımı yarama katarım. Yıkanır nehirde kalbim ısrar ile yalana batar. Vaktim az kandırma beni. Önüme yamama bahar. Üzgünüm cennetim yok benim. Önüme varana kadar. Yani evet. Buna neden Live Sessions ismini vermiş acaba Şanışer? Her gece de küfrüzüm. Saatlerce tabana Yani burada şimdi bir ses çıkardı ama ses yok. her gece de küfrüzüm. Saatlerce tabana bakın. Artık Ya ben o nedenle yani yapılan müziğe saygım sonsuz. Yani güzel bir iş, sound güzel, her şey çok güzel ama yani ben şimdi burada neyi size yorumlayayım? Yorumlayacak bir şey yok ki. dönmeli devran. Şeytan kazanam istemtiği. Cümle düşerim ellerine. Dertler yanışarmış ben yaramı saramam. Canım yanar yanar da ömrüme yanamam. Evet. Şimdi Eren Karayılan Live Sessions var, ciğerim yanar. Onda da mı live var? Hadi be! Hakikaten mi? Eren Karayılan Live Sessions ne ya? Bu mu, unutamam mı? Arkadaş neymiş bu Live Sessions hastalığımız bizim Özgün ya? Unutmadım, Ya. unutamam. Hakikaten ilginç ya. Ben mi keyif alamadım yoksa yok ya, yok. Bir saniye. Rock yanınızda Tom York analizi yapın mutlaka. Manifest ve Zeynep Bastık'ın Zamansızlık cover'ı canlı mı? Cık. Ya var ya Özgün. Bak şimdi. Dur şimdi bakalım. Bunu geçen Instagram'dan da sordular bana. Hocam bu canlı mı? Hocam bu canlı mı? Belki canlıydı. Öyle diyebilirim. Belki canlıydı.
Ama sonradan çok düzeltilmiş. Özellikle Manifest kızları. Zamansızlık ilk başta, sandım hep iyi kalacağız. Gitmiyor hiçbir tıklat hissettirmiyorsa. Boşa dökülen yaşlar, artık üzülmem asla. Hoşsun başkasını bulursun, kafana takma. Mesela son sesler tutmamış ama düzeltilmiş. Takma. Mesela. Şimdi bir şeyin hakkını vermek lazım Özgün. İlk Big Five yayınları başladığı zaman biz birçok video izledik. Daha doğrusu başladığında değil de sonlara doğru biz izlemeye başladık değil mi? Bütün performansları, son dönemdeki akustik performansların birçoğunu izlemiştik. Ve çok beğendiğimiz sesler de olmuştu aralarında kızların. Eksikler de vardı vesaire. Bir sürü şeyler söylemiştim o dönemde. Sonradan tamamlandı. Bir grup, Manifest grubu kuruldu. Ve gerçekten çok başarılı oldu. Bak çok başarılı oldu. Kurulan grup, bu işe yapılan yatırım, prodüksiyon, kızların imajları, güzel yüzleri, sıcak enerjileri, şarkılar bence çok başarılı. Diğer parçaları da güzel bu arada. Ve hani ben bunu nereden anlıyorum? Benim kızım 8 yaşında Melisa Manifest şarkısı çaldığı zaman koşarak geliyor yanıma. Neden? Çünkü YouTube Shorts'larda karşılaşmış. Efendim işte bir yerde karşısına sürekli çıkıyor demek ki. Ve parçaların hep nakaratlarını biliyor. Bugün seninle konuşuyorduk telefonda, hatırlıyor musun Özgün? Sohbet ederken Evet, bu evet. özellikle TikTok müziğinden falan konuşurken ben bunu örnek verdim sana. Yani şarkının nakaratını biliyorlar. Ya bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi tartışılır bu dönemde. Çünkü sadece nakarat biliyorlar. Parçanın devamı geldiği zaman başka şarkıya geçiyorlar. Şimdi bu ilginç bir durum. Çünkü ben mesela arabada gene kızıma örnek vereceğim. Jenny dinliyoruz. İşte Lisa dinliyoruz. Efendim işte MVN dinliyoruz. Hatta Miao dinliyoruz. Kore grupları. Şimdi mesela bazı şarkılar olduğu zaman diyor ki baba başa al bir daha dinleyelim diyor. Tekrar başa alıyorum. 4-5 kere dinliyoruz. Sonra atıyorum işte Lisa'ya geçiyoruz. Lisa'dan 7-8 şarkı dinliyor. Bitirerek. Manifest açıyorum. Manifest dinliyor. İşte mesela bu Finger Snap var ya en son. Yani sana falan. Mesela dinliyor. Parçayı, özellikle bu parçayı, Zamansızlığı baştan sona kadar neredeyse dinliyor. Ama bir başka parçanın mesela nakaratında, ismini şimdi bilmiyorum yani. Diyor ki ya bu parçayı geç diyor. İşte Lisa'ya geç diyor mesela bir anda bana. Şimdi bu yapıdan birazcık aslında sıyrılmak gerekiyor. Ama bunun için de çok daha iyi okuyan şarkıcılar gerekiyor ya. Özgün. Yani evet. Kaçınılmaz son yani kaçınılmaz son bu. İyi şarkılar ve bunları gerçekten çok iyi okuyacak şarkıcılar gerekiyor ki o parçaların tamamına yakını kurtarılabilsin. Yani sonuçta Jenny ile Lisa da müthiş şarkıcı değil. Biliyorum ama öyle bir kurgu oluşturuyorlar ki baştan sona okuyorlar o şarkılar onlar. Jenny falan ben izliyorum bazen konserleri, rezalet zaten de. Yani gerçekten rezalet. Şimdi gene nereden Jenny'ye geldin diyecekler. Abi bir Coachella performansı izledim Özgün Jenny'nin. Yani canlı söylediği yerler bir felaket. Yani okuma ne olur haline geliyor parçayı. O kadar kötü. Bunun bir dengesini nasıl bulacağız bilmiyorum. Ama ben yani hani böyle şahsi iyi niyetle, çünkü çok iyi bir proje. Tuttu bu proje yani bir de üstüne üstlük. Ama daha iyi okumak gerekiyor. Yani bu akustik performansta mesela düzeltmelere bakın. Kafana takma. Sabrettim, tuttum kendimi gitmemek için. Üzmek istemem inan seni. Temiz. Ama kaybettim, ısrarla saklasan da gerçeği. Her temasında mesafeli. Her şey güzel de geçmiyor. Çok kaymış sesler mesela. Denizleri uykumdan eder soğukluğun, yanım kabullenir. Bakarsam gözlerime, dikkat düşme ellerine. Söyle severler mi benim gibi? Zamansızlık ilk başta, sandım hep. İşin çok daha garip bir tarafı. Parça Manifest kızlara daha çok yakışıyor. Zeynep Bastık girdiği anda parça koyulaşıyor bir anda. Ya bu kadar
Ne kadar acayip bir şey yani işte. Bunun da kalacağız. mesela bu kadar ciddi bir okuma da olmuyor parçaya bence yani. Hani Zeynep'ten daha iyi okuyorlar. Bu daha garip. Etmiyor, hiçbir iltifat hissettirmiyorsan. Mesela Zeynep doğru okuyor. Ama bu sefer de o kızların verdiği enerji çıkmıyor. Yani bunun, anladın mı? İkisinin bir birleşimi gerekiyor yani. Biraz daha birleşimi gerekiyor. Ya biraz daha çalışılması gerekiyor her şeye. Çok ciddi çalışılması gerekiyor. Boşa dökülen yaşlar artık üzülmem Yani bunu bu kızlardan dinlediğin zaman daha sıcak geliyor her şey. asla. Oysun başkası. Zaten bu projenin başarılı olmasının en büyük sebebi bu güzel enerjileri. Yani bu enerji olmasa zaten mümkün değil, başarılı olamazdı. Hepsi gülümsüyor yani, hepsi. Bulursun, kafana takma. Vesaire. Aşmıştım hala. Konuşma bitsin en başından. Artık düşsene yakamdan. Güm güm atsa da hatırına şu kalbim ağlatır bir yanda. Her şey güzel de geçmiyor geçmişin izleri. Yani bir karışım. Biraz daha karışım lazım. Birazcık daha lazım. O tat da gelse böyle acayip bir seviyeye gelecek. Çünkü dinleme kitlesinin yani ne kadar önemli bilmiyorum ama bence önemli. Mesela ben bu tarz parçaları dinlediğim zaman, yani benim kızıma hitap eden parçalar, mesela Melis Fis. Bence Türkiye'nin en büyük şarkıcılarından biri şu anda Melis Fis. Net söyleyebilirim yani. İnanılmaz. Melis Fis şu anda Türkiye'yi darmadağın ediyor. Ondan iyisi yok. O kadar net söyleyebilirim. İnanılmaz bir şarkıcı. Ve çok çok daha başarılı olacak. Baştan sona şarkılarını Melisa dinliyor. Yani delicesine dinliyor Özgün. Öyle böyle değil. Yani herhangi bir Melis Fis parçasını baştan sona full albüm dinliyoruz. Ama neden? Melis Fis şarkıcı. Bak, anladın mı? Şarkıcı. Besteci ve şarkıcı. Ve kendi şarkılarını hakikaten çok güzel söylüyor. Canlı performansları çok iyi, konser performansları çok iyi. Bu oturduğu zaman geleceğe acayip bir şey taşıyor şu anda. İleriki yıllarını Melis Fis'in inanılmaz bir seviyeye gelecek zaten bence. Ama hani bu güzel kurulan grubun enerjisi harika. Bence çok doğru şarkılar, prodüksiyon harika. Çok başarılı. Yani net, kusursuz başarılı. Biraz daha lazım bence. O zaman işte o daha ileriye taşımalar başlayacak. Çünkü kızların yaşı çok çok böyle 19 yaşında değiller ki, hani biraz daha yaşları da böyle orta yaşa doğru gidiyorlar. 25 civarlarıydı mi? 25-27 buralarda olması lazım vokallerin. Bu dinleyicisinin 8 olmaması lazım yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani daha 20'lere, 19'lara, 22'lere taşınan bir hale dönüşmesi lazım ki, hatırlarsanız Gülçinli grup çıktığı zaman şarkılar 8'e gitmemişti. Daha yukarıya da gidiyordu. Bayağı her grup dinlemeye başlamıştı. Yani bunun için biraz daha vokal performansı sanki gerekiyor gibi geliyor bana. Bu benim fikrim. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış tartışılır. Ama bu proje başarılı oldu. Ne olursa olsun başarılı oldu. Daha iyi olması için ise benim gördüğüm Özgün, böyle bir şeye ihtiyaç var sanki. Yani bu düzeltmelerin olmaması lazım, anladın mı? Yani bir performans olması lazım. Artık. Söyler severler. Bir de şu var hocam, benim takip ettiğim, çünkü Manifest benim takip ettiğim bir grup. Hı hı. Yani Mina Solağı mesela çıkarıp da tüm zamansızda onu okutsanız da kaldırıyor. Onu Keza bilemem. Zoktay, işte Süheda, Esin Bahat. Yani öyle karakterler var ki, işte zaten Hilal, Pinky olarak bir kariyeri vardı. Hı hı. Lidya da öyle zaten. Hepsi böyle 6 kızla şarkıyı taşıyabilecek kızlar. Bu hepsi de yoktu mesela. Evet, doğru. Gülçin dışında başkalarına okutun şarkıyı tek Hı. başına. O etkiyi yaratamıyordu. Gülçin şarkıyı taşıyan karakterdi. Burada Aa, 6 yani- kızla şarkıyı taşıdığı için çok bir unik bir grup oldu Türkiye'de. Şey örneği işte yok yani. şöyle bir şey var. Gülçin ayrıldıktan sonra grup devam etti, hatırlıyorsan. Doğru. Devam ettiler. Aslında yeni bir sürü şarkı yaptılar ama devamı olmadı. Ama taşıyabildiler mi o caz gırtlağı kaybedince? Bak işte kastettiğim şey o. Ben de şimdi seninkine aslında anti bir şey söyleyeceğim. Bence Gülçin'in ayrıldığı döneme daha yakınlar. Bak, anladın mı? He. Bence.
daha oraya yakınlar. Evet, oraya o kadar belki değiller ama oraya daha yakınlar. Ve onun devamlılığını sağlamak çok daha zor bence. Anladın mı? Yani yapılabiliyor. Sanki bana da şey gibi geliyor hocam. Mesela sadece Zeynep Oktay olsa da bu şarkıyı bu şekilde okur. Yani Hilal de baştan sona okusa bu şekilde okur. ya düşün o grup. Yani bir matematiği var şarkının ve herkes o matematiği okuyor gibi Evet. geliyor Evet. bana. Yani şimdi Çok o özel bir kadar ses çıkmadı. o kadar derinlemesine girmek bence doğru değil. Ama Gülçin hala var. Çünkü Gülçin iyi bir ses. Ya iyi ses yok olmuyor. Şebnem Paker. Bak Yani 25 sene göz önünde değil. Ama 25 sene geçmesi dinle şarkısının hiçbir etkisini değiştirmiyor. Ya hala var. Var olabiliyor. Yani ses var olabiliyor. Devamlılığı sağlayan yine de Özgün bir şey lazım. Anladın mı? Devam etmiyor yoksa. Çok başarılı, çok güzel. Ama yani devamlı bu sefer Ceniler gibi şey yapacaksın. Anladın mı yani? Sürekli çalışacaklar. Deli gibi çalışacaklar yani yani. mesela Manifest'te fark ettiğim hocam tüm şarkılarını erkekler yazıyor. Yani bu şarkı Ateş Atilla'nın mesela. O yüzden de biraz farklı geliyor bize. Daha böyle kalbimize işliyor. Ben onu bilemem, evet. Yani Kadın şarkısı değil çünkü zamansız gerçekten. olabilir. O Olabilir. ruhu hissediyorsunuz. Olabilir. Başarılar diliyoruz. O yüzden hepsine. çok güzel geliyor kızların hangisi söylediği zaman bile. O matematik çok hoş geliyor bize. Ya bence Çok değişik bir strateji var. şu sahne görseli bence harika. Yani hiçbir sıkıntı yok zaten. Olması gereken bu. Peki, tebrik ediyoruz. Görüşmek üzere. Zaten kızların şimdi diş fırçası çıkmış hocam. Sold out yaptı. Bilmiyorum. Bilmiyorum, o kadar da Yani bilmiyorum. inanılmaz bir fan kitlesi var. Buradan Madifam'a da selamlar. Acayip takip ediyorlar. Peki. Tamam. Rakım istiyoruz. Rakim kim? Bilmiyorum. Süper Chat'e bakar mısınız diyorlar. Bakacağım şimdi, dur gelenlere. TSM'nin nadide solisti Ayşe Ekiz. Söyleyin. Ayşe Ekiz canlıcıdır. Öyle playbay falan yoktur. İçinden ne geliyorsadır. Onun özelliği o. Kayıt kötü ama tabii. Çok yorgunum, hep isyankar, hep mutsuzum, alnımdaki kara yazı, ecel gibi sinirliyor içimdeki. Alev, 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 alev. Kendi yorumu ama. Piyasada çok farklı yorumlanıyor ya bu. Çok tiz değil mi ya? Allah! Hayda! Güzel yorummuş Özgün ha. Ya bu güzel tarzı acayip yakışıyor. Helal be! Mangal, mangal yandı. Bence çok güzel yorumlamış. Hocam arkadaki ışığı yakın bence. Yansa yakacağım. Ama hakikaten güzel yorum ha. Özellikle şu orta kısım var ya Özgün. Evet. Allah. Burasını yakıyor işte. Of! Allah be, müthiş olmuş.
Biliyorsunuz yani ben bu parçanın hastasıyım. Yani hastasıyım abi. Ersay Üner'in hani Ersay Üner'le saygıda karşılaştığımızda, onunla tanıştığımızda da ona da söyledim ya. Abi dedim senin öyle bir parçan var ki senin bir şey yapmana gerek yok bir daha hayatta. Ya kendini bir kez daha ispat etmene, anlatmana gerek yok. İhtiyacın yok. Senin söyleyenin var. Ya dedim nasıl yaptın onu abi? Ya nasıl yaptın? Allah rızası için söyle. İnanılmaz bir şarkı söyleyin. Ve bence Türkiye'de söyleyeni en iyi söyleyen, daha önce duyduğum bugüne kadar çok şarkıcıdan dinledik. Ebru Gündeş vesaire vesaire. Ben suracıyım biliyorsunuz. Net yani hiç. Kessen sura akar. Net sura. İnanılmaz okuyor. Bir kere de hatta dur şimdi. En iyi söyleyi kim okur demeyeceğim. Yangın olur. Hayır dur. Sura. Yoksa sabahlarız burada Özgün. Muhtemelen sabahlarız. Bak abi bak Sura'ya. Ya. Söyleyin bir daha anmasın benim adımı. Söyleyin daha unutmadım yalanlarımı. Söyleyin mahşere sakladığım Bir de öyle değiştiriyordu o. Söyleyin bilsin. Söyleyin bilsin. Söyleyin. Oh. Bir daha anmasın benim adımı. Söyleyin daha unutmadım yalanlarımı. Canavar. Şimdi bundan sonra Ayşe İkiz bunu neredeyse hiç dinlememiş ya. Abi bu yorumlarla hiç işi yok. O tamamen kendi istediği gibi yorumlamış ve bence harika bir performans bu baştan sona. Girişte minik minik entonasyonlar var. Ama orta bölüme doğru öyle bir toparlıyor ki inanılmaz bir hale geliyor. Nefis bir yorum. Nefis bir yorum baştan sona. Hakikaten Burak Çiftçi olaysın. Ama Ayşe İkiz için biliyorsunuz bir numara hüzzamdır. Ondan hüzzam dinlemek de zevklidir. Bu kadar. Çok selamlar kendisine. Bu arada da hocam galiba sizin hocalarınız ortak değil mi hocam? Ortak derslerde. Belki. Emin olamadım. Tabii Hangi yani, olabilir? İTÜ Devlet Konservatuarı mezunu. Zaten Tabii. Ankara vlog'u izlersiniz Emre Hoca'nın. Ayşe Hanım da geliyor vlog'un Tabii. içinde. Güzel bir röportaj da var içinde. Tanışmıştık hep beraber. Hep beraber bakmıştık. Biliyorsunuzdur Ayşe İkiz TRT İstanbul Radyosu'nun baş solistlerinden biri. Elbette. Aynı zamanda Pendik'te ve Kadıköy'de de koro şefliği yapıyor. Önemli bir şarkıcıdır. Buradan çok selamlar. Selamlar kendilerine. Akyüzlü maralım. Akyüzlü maralım. Atabay Çargulyev. Allah gene çok ilginç bir şarkıyla karşı karşıyayız. Abi bu kaç yüz sene önce yapılmış bir kayıt ya. Dileğe bak. Day. Abi nasıl gam geçişleri var. Allah Allah. Ya bu galiba Türkmenistanlı şarkıcı değil mi? Ve gerçekten hani geçen kimi izliyordum ya? Bilbil izliyordum. Dur bak bulacağım size. Kendisine yazdım. Dedim ki ya bu nasıl bir makam ya? Bak şimdi bulacağım. 2 dakika bekleyin. Bilbil sesli. Bilbil Ovezova. Hangi parçaydı abi? Onu bulayım bak şimdi. Onu kapatmayacağım. Ben hayatımda böyle bir makam dinlemedim. Şimdi size göstereceğim. Dedim ki bunu nereden buldunuzdu? Buldunuzdu. İyice benim de gitti artık. Bilbil Ovezova. 2 hafta önce. Ha budur kesin.
Bak abi burada bir tane parça okuyor. Bakayım hangisi? Başlıyorum, 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 başlıyorum. Ha bu. Bakın dinleyin şimdi. Bu. Bak hatta size şey yapacağım. Bak. Kararı görüyor musunuz? Karar buraya geldi. O kadar kafa karıştırıcı ki. Mesela ben böyle bir şey bilmiyorum. Bizde böyle bir makam yok. Böyle bir karar veren bir makam yok. Mesela çok ilginç. Türkmenistan, Bibliozova şu an dinlediniz. Hemen kendisine yazdım. Dedim ki ya dedim bu nedir bunun makamı? Dedi ki ben bunu babamdan öğrendim. Yani acayip değil mi ya? Atabay bizim imparatorumuzdur diyor. Bak arkadaşımız SM 1732. Ha bizi kemençeyi andırmıyor mu? Aynı. Mesela bu bana çok ilginç geliyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi oradan buraya geçiyoruz. Bambaşka kararlara gidiyor ya. Yalnız öyle bir delay var ki devamlı uzuyor. Yani şu mesela hiç bu tarz dinlediniz mi daha önce? Ben dinlemedim yani bir yerde karar verecek gibi geliyor. Na da ri ri ra 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 ra. Mesela böyle bir şey istiyorsun hani. Da ra 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 ra. Yok değil. Başka bir yere gidiyor bambaşka bir yerde bitiriyor. Ra ra ra. Bak şimdi. Üç zaman ha. Tat 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 tat. Cynthia Erivo biz yaptık ama karar. Bak Özgün söylüyor biz daha önce yaptık. Oscar performansını izledik. Ama uzunmuş. Buyur Özgün. Hocam Bestone'nin mesajında şey diyor. O makam Azerbaycan Maralı şarkısındaki Mugam türü olabilir mi? Ona benzetmiş galiba. Ya olabilir tabii ki. Olamaz mı? Yani çok net olabilir tabii ki. Yani Türkmenistan sonuçta Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan buradaki makamların birbirine benzeme şansı çok büyük. Ama ben duymadım daha önce. Böyle bir bu nasıl bir geçkiydi? Mesela şunda aynısı işte biraz önce Bilbil Hanım'da izlettim size. Ben hiç hayatımda duymadım öyle. Bak şimdi. Ya Azerbaycan'dan izleyin arkadaşlar.
Bu makam varsa siz de bana gönderin. Bak. Sonra bir şey sonra başka bir yere verecek. Sonra Sekret evet ne yazıyorsun? O çaldığı kemençe evet. Kemençe. Bariz işte. Sadece altında ayakta çalabilsin diye bir stand var. Ama farklı bir kemençe tabii. Kemençe bildiğin Karadeniz müziğine benziyorsa 7 zaman çak pap pap çippa tappa rap pap pap çippa çippa. Hocam bu makam bizde aşık musikisinde çok kullanılıyor Nati Bahtiyatlı. Vay be. İlginç. Çok ilginç bir şey. Valla işin içine ben buna özel bir yayın yapacağım. Şimdi ben bunu yayınlarım. Yayınlarım ben bu videoyu ama buna özel bir video yapacağım. Türkmenistan, Özbekistan özel yayını yapacağım. Full. Tamam. Evet. Cynthia Ariana 3. dakika, 4. 5. dakika demiştim. Telif vardır bunda da. Bunu izledik biz ya. Ha bunu yaptım. Değil mi Özgün? Biz bunu yaptık ve Oscar mı hocam? Oscar'sa doğru. Akademi Awards bu. Evet 97. evet Akademi Awards yapıldı. Oscar. Ama telif yediğim için silindi. Evet. Boşu boşuna hiç denemedim. Telifsiz Zaten vereceğim. Cynthia Erivo'yu yapmak imkansız. O kadar çok üzerinde şey var ki. Hı hı. Şirket. Bol Geçil Nihamet Kaside. 6 dakika. Hı. Biraz şöyle. Luna'yı konser veriyorum. Şuna kısa bakayım. Tiyatro. Ha evet bu kızı hatırladım tabii ki. Ama onu Kore özel yayında yapmadım ben. Yaptım. Exo Bakyon yapmayayım artık ya ayıptır ya. Immortal Songs müthiş ikili. Bunları yaptık ya biz çocuklar. Bunların hepsini yaptım. Çoğu teliften silinmiş yayınlardan bunlar. Safuro Drip Drop. Bu şey değil mi Safuro Drip Drop? Eurovision şarkısı değil mi? Onu yapmadık mı? Kaç sene yaptık ya? Özel yayında yapmıştık hocam da galiba bir daha istiyorlar. Eurovision özelde yapmıştık. Eurovision özelde ama bir durun ya. Hakan Demirhan sesini bir saniye. Hakan Demirhan isimleri hiç yabancı. Tarkan Gençlik izleyin. Hocam kasideye bakar mısın? Hadi bakalım. Okuyan kim peki? Eski kayıt. Nihavent, Kürdili Cezker, Muayyer Kürdü, Beyati, Sabah, Çargah, Karciğer, Rast. Nihavent devam şu anda. Ama bu stil böyle daha Arap stili bir okuma.
Ses kısık olduğu için çok zorlanıyor. Nasıl düşüyor aşağı görüyorsunuz değil mi? Bir kere şurada Nihavent'ten sonra Kürdi Diyazkar sonra Muayyer Kürdi'yi gösteriyor yazmak yani ne kadar sağlıklı bilemiyorum yani. Birbirinin çok içine geçen makamlar. Rasta geçti. Siz çok yorgun ya burada. Hani bu ne kadar geçkin şeyleri izleyebiliriz ama çok kısık bir sesi var. Kendi de söylüyor zaten. Bence çok doğru değil bunu baştan sona izleyip teknik bir yorum yapmak. Peki. Azerbaycan'ın melankolik cilveli kraliçesi. O kim be? Karar Mirzazade. Karar. Dur biz Karar senden çok aldım. O zaman süper chat hemen bakıyorum. Hocam kendi sesimi yorumlarsanız sevinirim. Süleyman Öztaş. Özgün onu çevirebilme şansın oldu mu? Çok teşekkür ederim. Süper. Dailymotion linki. Bu sen misin? Güzel bir göz. Süleyman Öztaş. Sanat müziği eseri olacak. Ah be. Başlayabiliriz. Bir yarışmaymış bu. Daha ne oldu? Dondu. Ara belleği anlıyor. Allah Allah. Dailymotion'dan bir şey izlemeyeli 4000 sene oldu Özgün. Bu nedir ya? Bir Türk sanat müziği. Neyse hadi aksın. Diyelim hoş bir de reklam da şu anda çok fazla. Evet, reklam. Güzel bir göz beni attı, bu derin Temiz ama okuman. Güzel mi diyorsun? Hani güzel, güzel. Biraz sol kol kontrol dışı kalmış Süleyman. Böyle çok sağ kolu üzerinde. Sol hiç konuyla ilgisi yok gibi. Yani bazen hani iki elin bir dengesi gerekiyor sahnede. Sadece sağ kolunu hareket ediyor çünkü. Çok abartılı şekilde. Hah. Bari ki belli ki Süleyman sen bayağı çalışmışsın ya.
eğitimin de var. Ya bununla ilgili çok ilgilenmişsin. Özellikle net sesler, tane tane okumayla ilgili çok çalıştırmışlar seni. Çok da başarılısın. Biraz force ediyorsun yani. Çok yüklenerek okuyorsun. O da belki yarışmanın heyecanından kaynaklıdır. Burada nefes almışsın. Yari karşımda gör sen. Evet, güzel güzel, desteklenmeli. Tabii dedim ya, biraz force ediyorsun. Biraz fazla yükleniyorsun bazı okumalarında. Yani sakin kalabilirsin. Pek sakin kalamamışsın. Genel okumana da yansımış o. Yerleşmiş bir şeyler var yani. Ya gerek yok aslında. Hani ya. Hani çıkarabilmek için hep güçlü okumak hani. Hani yeteri kadarla da yapabilirsin. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Gerçekten güzel. Bahsettiğim şeyleri birazcık çalışabilirsin. Peki, rock müzik performanslarına bakar mısınız? Orkun Sertkaya. Haluk Levent, aldırma gönül. Bu ne ya? Gitar ne alemlerde yaşıyormuş. Kabusmuş ya. Bu kaç sene öncesi abi? Sürekli bir gırtlak. Fazla olduğu dönemler Haluk Levent'in. Abarttığı dönemler bence. Hep var çünkü sürekli. Neredeyse 5 sesten 4'ü devamlı alevler patlıyor bu arada sahnede. Soloya bıraktılar ama soliste. Bir tur daha. Yani herhalde Haluk Levent gibi birisi bir daha gelmez ya. Bazı sesler, ya bazı yorumcular daha doğrusu. Şimdi Haluk Levent çok bulunmaz bir ses mi? Değil bence. Haluk Levent'in ses rengi, okuduğu tonlar, aralıklar aslında çok böyle belli. Yani Haluk Levent şarkılarını çok fazla yorumlayan şarkıcı var. Ama Haluk Levent'in yarattığı bu okuma stili, bu ifade, kelime vurgusu, duygusu, o bir daha gelecek bir şey değil. O kendine has zaten yani. Haluk Levent gibi bir kişinin daha çıkmamasının sebebi bu kadar senede o. Yani o kadar çok onun gibi söyleyen oldu
ama onunla özdeşleştirilebilen birçok kişi gibi şarkı söyleyen oldu ama onun gibi olmadı. İlginç. Bambaşka bir stili var hakikaten. Ama bu iş sevmekle alakalı ya. Söylediği şarkıları çok severek söylüyor yani o belli. Ya bu ekol bana hep şeyi hatırladı ya. Volkan Konağı, Haluk Levent. Yani böyle vurgulu, net, her an şiir okuyacak gibi, her an o duyguya kapılacak gibi. Bence bu tarz şarkıcıların en büyük güçleri şiir, sözel özelliklerinin çok yüksek olmasıydı. Yani sadece şarkı söyleme kimliklerinin ötesinde. Mesela düşünün, Sertab Erener çok iyi bir şarkıcı ama şiirini duymamışsınızdır mesela yani. Öyle bir oradan beslendiği bir yapı yok. Ahmet Kaya. İnanılmaz şiir değil mi? Ya, acayip bir şiir büyüklüğü var. Arka tarafta sözel dünya çok güçlü. Haluk Levent'te de öyle. Keza Volkan Konak da öyleydi. Hatırlayın hep acayip okuduğu şiirlerle etkileyici yaratırlı. Demek ki şunu anlamak gerekiyor. Bir şarkıcıda eğer bir de şiir gücü varsa çok benzersiz bir şeye ulaşıyor. Potansiyele ulaşıyor hakikaten. İlginç. Yani aslında şiir dünyası, yani sözel dünyanın genişliği bir şarkıcıyı hem rapçi hem şarkıcı yapabilir. Bambaşka bir kimlik kazandırabilir. Haluk Levent'in de bence en büyük güçlerinden biri oydu yani. Yani bu vurgular sözün anlamıyla çok alakalı. Yani çok fazla gırtlak sıka sıka baştan aşağı, o da biraz fazla bence. Mesela bak. Mesela bu pozisyon. Denizi net temiz bir pozisyon bakın. Net yukarısı. Evet bence böyle. Yani o nedenle bu tarz okuyan zaten kimse de çıkmıyor artık. Yani Anadolu rock yapan şu an kaç tane grup var Özgün? Biliyor musunuz? Siz de chat'e de soruyorum. Anadolu Hani rock müzik çok yapan. az. Çok az değil mi? İşte Emre Fel var. Emre Fel var. Benzeri bir şarkısı var. Başka? Aklıma gelen Haluk Levent'le stüdyo sohbeti ne efsane olur bu arada. Hakikaten Ya. müthiş olur. ya Müthiş bir şey olur hakikaten. Deneyebiliriz. hemen ben de araştırayım hocam. Deneyebiliriz. Şu anda Anadolu'da. Varsa yazın çocuklar. Sordum size. Var mı böyle bildiğiniz Anadolu rock müziği yapan şu anda? Bu tarzda böyle cayır cayır. Ben bilmiyorum. Evet. Hocam ben de yapay zekaya sordum şimdi. Ne diyor? Günümüzde şimdi geçmişten bahsediyor. Günümüzü sordum. Haluk Levent, Hayko Cepkin, Ayna, Murat Göğebakan, MFÖ. Tam anlayamadım. Yok o zaten eski. Hocam Efekan'a bakın. Yok şu anda zaten konuyla ilgimiz yok. Okey. Evet. Saat 11.35. Ben de yavaş yavaş kapatacağım dükkanı. Ama güzel. Ya aslında bugün çok güzel konuklarım vardı Özgün. Çok geçe kaldık. 2 tane şahane Evet. ses var. Yakında sizlere tanıtacağım. İnanılmaz 2 genç yetenek tanıtacağım size. İnanılmaz. Bu arada hocam bugünü sordum. Anadolu rock yapan şarkıcılar Ne kimler diyor? diye. Aktif Anadolu rock'ta yüz yüzeyken konuşuruz. Gaye Su Akgül. Yok. Palmiyeler, Nilipek, Ahmet Ali Aslan. Yok. Yeni nesilde de East Island Man, Baba Zula, Büyük Ev Ablukada. Hiçbiri değil. Klasik olarak devam eden de Emrah Karaca, Cem Karaca'nın oğluymuş. Yok. Bir de Barış Akarsu'nun hayranları tarafından kurulan bir grup varmış. Emirhan Ergün, Taner Yücel, Tolga Boyruk gibi isimler Yok vardı. yok. Hiçbiri Yani hiçbiri yok. hiç Hiçbiri tanımadım. değil. Yok. Zaten hiçbiri şey değil. Anadolu rock müziği yapmıyor. Lil Wayne Bu arada- de bu yayınlanmış official video, müzik video. Bunun neyini analiz edeyim? Mümkün değil böyle bir şey. Devam edin. Özgüncüm. Bu arada hocam Bestone şey yolladı. Bilbil'in o
sorduğunuz makamı Azerbaycan'dan bir örnek olabilir Aa. diye. Tamam. Zamanımız kalırsa chat'e attım hocam. Tamam. Bir saniye hemen bakıyorum. Merak ettim bak şimdi. İşte bunların yakalanması çok hoşuma gidiyor. Bu mu? Azerbaycan Maralı. Efekan Çaka. Kimmiş o? Link atın, link. Ama bu bakar mısın? Bu klasik bir uşak. Bu değil. Kararı o kadar belli ki. Bakalım. Bu arada nereye düştük biz Özgün gene? Deli gibi bir tenor. Aa! Ay. Ay. Ay çok fenaymış. Değil. Aman. Allah! Çok güzel ya. Abo biz nereye düştük? Sizin yüzünüzden yemin ediyorum ya. Başka bir şeye bakacaktık, başıma belayı aldım. İnanılmaz güzelmiş ya. Evesan Azizov. Müthiş bir ses. Ne kadar iyi bir tenor. Ya böyle tenor ya. Ay dur biraz daha izleyeceğim. Vallahi. Ay. Yalnız ne kadar ilginç ya, bu makamlar da çok ters. Bak yani Hicazkar gibi çaktırıyor da diye de yukarıda ama bütün hikaye değişiyor. Öf.
Abi gerçek tenor olduğun zaman Özgün, bak net tenorsan, gördün mü bak hiç zorlanıyor mu tizlerde falan? Dalga geçiyor böyle, eğlene eğlene. Çünkü renk, ses teli, yapı falan her şey o. Bitti. Hiç zorlanma yok. Net tenor, net. Genelde böyle şey vardır yani. Ya ben de tenorum falan diye çıkarlar ama ses bariton karakterdir aslında. Buralar bu işte, gerçek tenor bu renk. Net tenor. Net, sekmez. Sana yardım varım nişan olunca, nişan olunca. Allah 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 Allah. Müthişmiş ya. Ne kadar güzel bir sesmiş. Nereden bulduk şimdi akşam akşam bunu? Cık, Allah'ım ya Rabbim ya. Abi bırak, ben artık kaçamıyorum. Kaldım. Kışların çaldı bana gözleri, her baldan şekerden şirin sözleri. Gel benim sevgilim ey nazlı dilber, gel benim sevgilim ey nazlı dilber. Ben seni sevmişem koy bilsin eller, ben seni sevmişem koy bilsin eller. Ulan ulan Ay şu parçayı bir daha söylüyorlar. Bu arada Gülyanak Mehmetoğlu'nun geçen ben okul performansını izledim ya. Dur bakayım. Okul desem çıkar mı acaba? Bu nedir abi? Buna baktınız mı hiç? İşte bu. Bu ne abi? Bu ne işte abi? Şimdi işte bak burada bir sır var. Müthiş bir sır var burada. İzleyin. Bak şimdi. Açtı sesi. Tamam. Bu kafada gibi gözüküyor değil mi? Bakın. Şimdi bakın. Başka bir yere aldı. İzleyin. Bakın çok net gözükecek bakın. Ya ağız içinde. Sanki öne topluyor gibi. Ya burası? Yukarı doğru ittirdi. Tam kafa. Bu artık bir kadın sesinin tam ses çıkarabileceği maksimum notlardan biri. Müthiş, müthiş, müthiş bakın. Dikkat edin, Türkiye'de bu kadar tiz sesi açık ağızla çıkarabilen çok fazla şarkıcı bulamazsınız. Genelde kadın sesleri bunu kullanmaz. Azerbaycan nasıl kullanıyor bunu? Hem hacimli hem tiz bir ses çıkıyor bakın. Bizde çıkan seslerin çoğu hacimsiz tiz ses. Parlak bir tiz ses çıkıyor ve ondan şöyle diyor ya aman kadınlar da çok tizden okumasın yani rahatsız ediyor. Bu bak. Yetmiyor. Aman. Sınır. Gene kafa. Ama açık. Görüyorsunuz. İnanılmaz ya. Yusuf Kapaklıkaya çok teşekkür ederim. İnanılmaz. İşte bu gelenek olarak aktarılıyor. Kadınlarda. Müthiş bir teknik bu. Erkek seslerinde zaten tenorlar coşuyor ayrı mesele de ama kadının renklerinde bu kadar hacimli bir tiz ses çıkarabiliyorsanız özellikle halk müziğinde, mugamda başka bir şey bu işte. Müthiş bir özgürlük sağlıyor. Müthiş bir özgürlük.
Ben buna hayranım abi. Ben konservatuar yıllarından itibaren Azerbaycan'ın bu kadar iyi şarkıcılarını, kadın seslerini dinlediğim zaman bu nedir ya diye hep şaşkına dönüyordum yani. Çünkü biz okul eğitimlerimizde böyle bir teknik görmüyoruz. Böyle bir tekniği bırakın, böyle bir tekniği kullanacak şarkı çalışmıyoruz ki. Yok yani, yok. Ve Türkiye'de çoğu şarkıcı, özellikle kadın şarkıcılar tizlerde bu renkleri kullanmayla ilgilenmiyorlar. Çünkü güzel olmuyor. Özellikle Türk halk müziği şarkılarında, Anadolu'daki şarkıların çoğunda bu kadar tizlere çıkıldığı zaman aynı lezzeti vermiyor. Ben zaman zaman mesela Aysun Gültekin dinlediğim zaman bunları görüyorum. O nedenle çok beğeniyorum. Hangisi senin istediğin? Süper chatimi okumadınız. Ne gönderdin hangisi? Bakacağım bir saniye. Antep Garnarglı... Ya açtım ya. Ona bakamam diyorum. Telif var, telif. Lil Wayne'in o şarkısı. Sen bana göndermişsin klibini. Ben nasıl açayım klibini sana? Mümkün değil, klibini açamam. Ne yapacak? Yayın kapansın. Olur mu öyle şey? Canlı performans atacaksınız çocuklar. Özgün abi siz söyleyin. Emrecan abiye. Ya sen cansın ya. Esenyerler. Ya işte söyleyebilsem de Emre Hoca'yı istemiyor arkadaşlar. Torpil geçemiyorum abi. Esenyerler Vedut. Bakacağım, Vedat Müezzin. Soyadı Müezzin de. Uf, nasıl bir konser bu öyle? Alanda yadıma seni salanda. Yok, pardondan değil. O nedenle yapamıyorum. Söylemişsin ya. Anlatmaya çalıştım yani. Bilerek okumadığımdan değil yani. Baktım, açtım, kapattım. Gözüm yaşla dolmasın. 1980'li yıllardan itibaren kadınların eserleri 4 ses üzerinden okumaya başlamasına anlam verebilmiş değilim. Bera, müthişsin. Ama buna işte zorlaya zorlaya getirdiler. Yani aman çok tizsiz olmasın, rahatsız ediyor. Çok tiz rahatsız ediyor. Çok tiz. Bütün geçmişteki o müthiş solistlerimiz çoğu yok oldu o nedenle. Şimdi yenisinde çıkanlar var tabii ki ama aman çok şey yapma, aman çok şey yapma haline geldi. Neden korkuyor yani? Asla. 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 James Hetfield analizi kanalda var. Valla Esenyerler çok uzun bir şarkı galiba bu. Bakayım şöyle. Detaylı bakabileceğimi düşünmüyorum bu saatte. Gelin bunu ben kaydedeyim. Başka zaman bakalım veya başka bir yayında bakalım. Çünkü tamam, artık finale geldim ben. Konsantre olmam zor. Şarkı da uzun. Yayının başında gönderilen 8 dakikalık Ribale Vehbe, Tronos Koir and Koir Branko çift koron bu. Püh. Renge bak ya. Püh, müthiş müthiş. Ribale Vehbe inanılmaz ya. Ribal. Bildiğiniz uşak mı kalmıştı? Sanki koma gibi almıyor. Parça sanki ama komalaşıyor gibi. O kadar komalaşmak istiyor ki ses. Bak bunlar mesela koma geçiyor küçük küçük.
Majör. Bu arada mikrofonlamaya bakın, inanılmaz güzel. Majör. Yani Ribal ve öylesine farklı bir vokal ki. Yani şimdi mesela bir başkasından dinlediğin zaman bu başka bir his yaratıyor var. Ribal ve okuduğu zaman acayip bir yumuşaklık. Bütün ifadeye gelen o rahatlık çok başka bir hale geliyor. Yani kadın niye yoksa böyle okuyor bu arada. Yani biz röportaj da yaptık biliyorsunuz kanalda Ribal Vehbe ile. Feyruz okuduğu zaman da böyle. Her şeyde inanılmaz güzel bir ses rengi var hakikaten. Çok etkileyici. Bu arada yani Koron'un okuduğu bu ilahi mi yoksa sanırım ya ilahi olması lazım. Makamlara baktığınız zaman zaten çoğu makamın bize çok yakın olduğunu görürsünüz. Çok kolay algılarsınız yani. Majörler, işte uşaklar, segahlar, özellikle çok fazla segah var. Bu da ayrı bir konu. Yani bununla ilgili de aslında uzun ve derin yayın yapılabilir, incelenebilir. Çünkü özellikle Ortodoks müziğinde, Ortodoks ilahilerinde veya kullanılan makamlar çok fazla İstanbul'dur yani. Çok fazla buraya aittir. Çok yakın hissedersiniz. Ve bir şekilde de zaten bence Ribal Vehbe'nin Türkiye'de beğenilmesinin sebeplerinden biri bize yakın olması. Hem okuyuş stili, biraz böyle Arap vari bir stil var, hem de zaten makamlar bize çok yakın. Okuma stili de çok yakın. Her şey çok uyum sağlıyor. Yani biz buna çok alışkınız. Türkiye'de dinlediğimiz müziklerde, birçok şeyde. Çünkü zaten köken olarak İstanbul. Öyle. Yani gerçek bu. Köken olarak İstanbul tamamı. Peki. Final geliyor. Böyle bir yayın olsun bizzat gelirim diyor Bera Aydın. Valla bilgin varsa çok güzel olur. Paylaşırsan bize de çok keyifli bir şekilde biz de konuşuruz hep beraber. Yani evet, ben her zaman şuna söylerim. Dünyada müzikle ilgili her şeyin gelişmesi önce dini müzikle, yani dini yapıların içinde gelişmiştir. Her müzik öyledir. Yani bizdeki uzun havalar vesaire, ne ararsanız arayın, bulacağınız ilk yer önce o bölgenin dini müziklerini incelemeniz lazım. Yani birçok şey gerçekten dini müzikten çıkmış. Dünyanın her yerinde öyle bu arada. Nereye giderseniz, işte Hindistan'daki Budist veya dünyanın farklı bir yerindeki Budist müziklerine de bakarsanız temelinde gene o bölgenin dini yapılanmasının içerdiği ifadeler yer alır. Her yerde böyledir. Çok ilginç. Yani bir şeye bakacaksınız, kökünü inceleyecekseniz önce o bölgenin dini müziklerini inceleyin. Sonra zaten günümüz müziklerine geldiğinde oradan türediğini çok kolay anlarsınız. Hatta Anadolu'da birçok türkü taşıyıcının temelinde imamlık, müezzinlik yaptığını da görürsünüz. Yani o da çünkü iç içe geçmiş bir şeydir. Yani daha önceki müzik eğitimini dini olarak alır ama halk müziği, türküleri de söyler vesaire. Zaten o hep bir arada tınlayan şeylerdir. Vesaire vesaire. Bu gecelik bu kadar. Nasıl? 10 numara. Peki. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Gecenin bu vaktinde keyifli bir yayın yapmamızı sağladınız hep beraber. Mesela Yunus Emre'yi bilmeden Türkiye'de müziği anlamak imkansız gibi olabilir tabii ki. Sonu yoktur yani, incelemeye her alanda. Efekan'ın linkini alamadım ama YouTube'a Efekan Çaka yazın.
çıkarız. Hiç K-pop yapmadık. Bir tanecik olsa yapın. Yapacağız. Merak etmeyin. Acele etmeyin. Bugünkü yayınımız böyle bitsin. Gelecek yayınlar yazın burada olduğumuz sürece devam edecek. Hepinize çok sevgiyle selamlıyorum. İyi geceler diliyorum burada olan herkese. Aynen bu gecelik böyle olsun. Kendinize iyi bakın. İyi uykular diliyorum. Özgüncüm çok teşekkür ederim. Var mı söylemek istediğim bir şey? Valla Sibirya'dan bir tane çiftimiz vardı. Saat 6 olmuş. Bu saat kadar beklediği için teşekkürler. Sibirya'dan mı? Yani Şaka mı? evet şeyden yani Moğolistan'ın doğusunu kabul edin. Sibirya dedikleri o taraf. Ya bir şey diyeceğim. Nesicim Saat iyi 6'ya geceler. kadar izlemiş. Ya Bu saate kadar. Sibirya'dan bizi izleyen dostumuz, arkadaşımız sizden rica ediyorum. Bir dahaki yayında ne olur bağlanın. Biraz sohbet edelim Sibirya'dan sizle. Hakikaten ciddiyim. Ne olursun bu yayını tekrarında buraları izlerseniz bize ulaşın. emreyücelen@gmail.com bana mail yazın veya Özgün Günyar Instagram'dan ulaşın. Sizle bir görüşelim. Çok merak ettim hakikaten oralar nasıl. Neyse iyi geceler. Hepinize iyi geceler sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Guten Abend.